Hepimiz zamanın tek bir yöne doğru aktığını biliriz, değil mi? Peki ya öyle olmasaydı? F. Scott Fitzgerald'ın bir başka büyük yazarın aklına düşen o basit ama bir o kadar da sarsıcı sorudan yola çıkarak yarattığı bu inanılmaz öyküye, Benjamin Button'ın dünyasına hoş geldiniz. Gelin, hayatı sondan başa doğru yaşamanın ne demek olduğuna birlikte bakalım. İşte her şey Mark Twain'in bu hüzünlü tespitiyle başlıyor aslında. Çoğumuz bu cümleyi okuyup, "Ah evet ne kadar doğru" der geçeriz. Ama Fitzgerald basit bir "ne yazık" demekle yetinmemiş. Onun zihninde adeta bir şimşek çakmış. Peki ya tam tersi olsaydı? Ya o en kötü kısmı en başta atlatıp hayatın en güzel, en enerjik dönemine doğru keyifli bir yolculuk yapsaydık? İşte bu soru edebiyatın gördüğü en tuhaf, en unutulmaz karakterlerden birini doğuracaktı. Fitzgerald da bu sorunun peşini bırakmamış ve onu 1922'de yayımlanan bu harika, fantastik hicve dönüştürmüş. Ama sakın aldanmayın, bu sadece tersine işleyen bir zaman masalı değil. Hayır, bu öykü aynı zamanda toplumun yaşa, olgunluğa, kimliğe dair o değiştiremediğimiz katı beklentilerine tutulmuş çarpık bir ayna gibi. Şimdi gelin o aynanın içine birlikte girelim ve hikayenin kendisine daha yakından bakalım. Hikayemiz bizi 1860 yılının Baltimore'na götürüyor. Roger Button, şehrin saygın bir ailesinin reisi ve her baba adayı gibi ilk çocuğunun doğumunu hem büyük bir heyecanla hem de tatlı bir endişeyle bekliyor. Ama haberi yok ki birazdan şahit olacağı şey onun bildiği o normal hayatı sonsuza dek paramparça edecek. Beklediği an gelir ama Bay Button'ı koridorda neşeli bir "gözünüz aydın" sesi karşılamaz. Hayır, onun yerine hastaneden öfkeyle ve dehşet içinde fırlayan aile hekiminin suratıyla karşılaşır. Doktorun yüzündeki o ifade sanki doğanın kanunlarına karşı işlenmiş bir suça tanık olmuş gibi. Mesleki itibarının yerle bir olmasının paniğini yaşıyor resmen. Doktorun ağzından dökülen şu sözlere bir bakın. Durumun tuhaflığı burada iyice ortaya çıkıyor. Bu bir tıbbi komplikasyon değil, hayır, doktorun gözünde bu bir rezalet, doğanın bir skandalı. Ve Roger Button'ın zihninde o kapının ardında neyin beklediğine dair korkunç senaryolar canlanmaya başlıyor. Ve işte o an Roger Button odaya giriyor ve beşiklerden birinde diğer bebeklerin ağlama sesleri arasında omuzlarına dökülen beyaz saçları ve uzun gri sakalıyla yorgun gözlerle kendisine bakan 70'lerinde bir adamla karşılaşıyor. Evet, yanlış duymadınız. Yeni doğan oğlu bir ihtiyardı. İşte o an inanılmaz olan şey inkar edilemez bir gerçeğe dönüşüyor. O bebek çatlak ve yaşlı bir sesle soruyor. "Sen babam mısın?" Hatta bununla da kalmıyor, hemşirenin verdiği sütten şikayet ediyor. İşte bu an, hikayenin tuhaflığının geri dönülemez bir şekilde başladığı, aklın sınırlarının tamamen aşıldığı an. Zamanın oku Benjamin için hepimize aktığının tam tersi yönde işliyordu. Yıllar geçtikçe o yaşlanmıyor, aksine gençleşiyordu. Ve bu tuhaf yolculukta hayat, ona çok ama çok kısa bir anlığına da olsa bu dünyaya ait hissetme şansı verdi. Ama ne yazık ki bu fırtınadan önceki o aldatıcı sessizlik. Bakın, bu zaman çizelgesi Benjamin'in hayatındaki o kısacık normal dönemi çok güzel özetliyor. 1880 yılına gelindiğinde dışarıdan 50'li yaşlarında olgun bir adam gibi görünüyor. Toplumun bir erkekten beklediği her şeye sahip. Tam da bu dönemde hayatının aşkıyla tanışıyor, babasının işini devralıp başarılı oluyor, hayatında ilk defa bir ucube gibi değil, gerçekten bir insan gibi hissediyor kendini. Ve işte karşınızda Hildegard Moncrief. Onu Benjamin'e çeken şey tam da bu olgunluk imajı. Kendi yaşıtı olan o toy, rüzgarda savrulan genç adamlardan bıkmış. Benjamin'in o sakin bilgeliğine, duruşuna aşık oluyor. Ama işin en acı ironisini biliyor musunuz? Hildegard'ın aşık olduğu bu adam aslında içten içe gençliğe doğru geri sayıyordu. Kısa bir süreliğine de olsa onlarınki gerçekten de mükemmel bir peri masalı gibiydi. Sanki zamanın zıt yönleri akan iki nehri tam o noktada buluşup sakin ve uyumlu bir göl oluşturmuştu. O bilge bir beyefendiydi, Hildegard ise onun bilgeliğine hayran, genç ve güzel bir kadındı. Ama nehirler eninde sonunda kendi yataklarına dönerler ve bu sakinlik çok uzun sürmeyecekti. İşte o kaçınılmaz an geldiğinde, zamanın onları zıt kutuplara çekmesiyle, bir zamanların o mükemmel uyumu yerine acı veren bir sürtüşmeye ve hüzne bıraktı. Hikayenin asıl trajedisi de tam olarak bu büyüyen, kapanmaz uçurumda gizliydi. Ve yavaş yavaş aynı çatı altında yaşayan iki yabancıya dönüştüler.
Benjamin'in içine gençliğin ateşi düştükçe, partilere, dansa, maceraya, hatta savaşa koşarken, Hildegard, yaşının getirdiği o sakinliği, huzuru arıyordu. Bir zamanlar hayran olduğu o bilgelik, şimdi Hildegard'ın gözünde saygın olmayan bir çocukluğa dönüşmüştü. Bu yabancılaşmanın belki de en acı verici, en yaralayıcı halkası kendi oğluyla olan ilişkisiydi. Oğlu Roscoe, her geçen gün küçülen babasından o kadar utanıyordu ki, ona baba demeyi reddedip amca demesi için baskı yapıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Benjamin, kendi evinde, kendi kanından olanların gözünde bir yabancıya, bir utanç kaynağına dönüşmüştü. Ve şimdi, Benjamin'in hayat döngüsünün en dokunaklı evresine geliyoruz. Bedenen gençleşirken zihnen yavaş yavaş silinen bir adamın hiçliğe doğru süzülüşü. Başlangıca, yani aslında kendi sonuna doğru acı bir yolculuk bu. Hayatını inşa ettiği her şey, sanki bir film şeridini tersten sarmak gibi, bir bir sökülüp alınıyordu elinden. Harvard'ın o parlak futbol yıldızı iken kendini lise sıralarında buldu. Oradan da anaokulunun o basit, renkli dünyasına. Her geri adımda anılar, bilgiler, aşklar, zaferler ve acılar hepsi birer birer buharlaşıp yok oluyordu. Fitzgerald'ın kendi kelimeleri bu trajik boşluğu belki de en iyi şekilde anlatıyor. Savaşta gösterdiği kahramanlıklar, iş dünyasındaki başarıları, Hildegard'a duyduğu o büyük aşk, hepsi ama hepsi hiç görülmemiş rüyalar gibi silinip gitti zihninden. Geriye hiçbir şey kalmadı. Ve anlatımız Benjamin'in varlığının son anlarıyla tam da başladığı yerde sona eriyor, bir beşiğin içinde. Ama bu kez o beşiğin içinde yaşlı bir adamın bilinci değil, mutlak bir boşluk var. Ilık sütün tadı, dadasının yüzü, ışık, karanlık, her şey yavaş yavaş kayboluyor ve o tuhaf, eşsiz hayat sessiz bir fısıltıyla son buluyor. Ve bu tuhaf hikaye bizi en baştaki o felsefi soruyla baş başa bırakıyor. Düşünsenize, gençliğin enerjisini, yaşlılığın bilgeliğiyle yaşama şansınız olsaydı, karşılığında tüm anılarınızı, ilişkilerinizi ve en sonunda da kim olduğunuzu tamamen kaybetme bedelini ödemeye razı olur muydunuz? Hayatı anlamlı kılan şey, yol boyunca biriktirdiklerimiz mi, yoksa sadece o anı yaşamak mı?